Bu derste polinomlarda dereceden bahsedeceğim. Şimdi iki tane polinom yine seçelim. Px polinomu x üzeri 5 artı x küp artı 7 olsun. Qx polinomu da x üzeri 4 artı 12 olsun. Şimdi örnek üzerinden gideceğim. Örneğin bana bu soruda der px artı qx'i sorarsa. Şimdi bu ne demek? Px ve qx'i topla ve derecesini bul demek. Şimdi ben bu ikisini topladığım zaman, toplama yaptığımız zaman nasıl olur? X üzeri 5 artı büyükten küçüğe gidelim. X üzeri 4 x küp artı 19. Şimdi bu polinom px ve qx'in toplamı. Peki derecesi kaç? 5. Yani aslında şöyle bir genelleme yapabilirim. Şu genelleme yapacağımız şeyleri şuraya not alalım. Yani px'in derecesi m, qx'in derecesi n. Şöyle yapalım. Eğer m n'den büyükse der px artı qx neye eşittir? M'ye. Örnek üzerinde de göstermiş oldum. Şimdi çıkarma işlemi yaparsak çıkarma işlemi yapalım. Örnekten gidelim önce. Px'ten qx'i çıkartalım. Yani x üzeri 5 artı x küp artı 7 eksi x üzeri 4 eksi 12. Bakın buradaki en büyük kuvvet nedir? 5. Yani yine aynı şekilde aslında büyük olan polinomun derecesini almış olduk. Yine aynı şekilde bir genelleme yapalım. Yani px'in derecesini qx'ten büyük kabul ederek çözüyorum bunu. Der px eksi qx yine aynı şekilde neye eşittir? M'ye eşittir. Şimdi çarpma işlemi, bu çok önemli. Çarpma yapalım şimdi. Yine aynı şekilde önce örnekten gideceğim. Şimdi bakın eğer şöyle yazacağım tabii ki. Der px çarpı qx. Şimdi bunu bulmaya çalışalım. Şimdi burada çarpma işlemi yaptığım zaman tek tek hepsini çarpmaya gerek yok. Çünkü bana en büyük kuvvetler lazım. O zaman ben buradaki x üzeri 5 ile burada x üzeri 4'ü alabilirim. Şöyle. Bakın çarpma işlemi tabanlar aynı. Üstler ne oluyordu? Toplanıyordu. Aslında biz ne yaptık? Toplama işlemi yaptık. Yani px ve qx'in derecelerini ne yaptık? Topladık. O zaman yine aynı şekilde şurayı bir genelleme yaparsak derece px bu eksiydi çarpı qx neye eşitmiş? M artı n'ye. Bölme işlemi yapalım. Yine aynı şekilde bölme yapalım. Bölmede de en büyük kuvvetleri alırsam yani x üzeri 5'i x üzeri 4'e böldüğüm zaman bölmede çıkarma yapılır kuvvetler. 5 eksi 4'ten 1 gelir bakın. Ne yapmış olduk? Çıkarma yaptık burada. O zaman der px bölü qx eşittir m eksi n diyeceğiz. En çok kullanılan özellikler bunlar. Şimdi mesela soruda bana şunu da sorabilir. Der ki derece p x kare. Tabi aynı soru üzerinden gidiyorum. Şunları polinomlar üzerinden gidiyorum. Şimdi bakın buraları x kare yazdığım zaman yani şöyle x karenin 5. kuvveti x karenin kübü artı 7. Kaç oldu burası? X üzeri 10, x üzeri 6 artı 7. Aslında şurayı yapmaya gerek yok. En büyük kuvvetin yani normal derecenin x gördüğüm yere x kare yazdığım zaman aslında ben bunları ne yapmış oluyorum? Çarpıyorum. Yani yine aynı şekilde bir kural olarak yazmak istersek bunu şöyle derece p x üzeri ne diyelim? X üzeri k diyelim. Şimdi bunun cevabı ne olacak o zaman? K çarpı m olacak. Yani px'in derecesi m kabul ettiğim için. Şimdi bu soruyu şöyle de sorabilirim. Aynı şekilde yapıyoruz. Px'in kübü dedim diyelim ki bu soru için. O zaman x üzeri 5'in kübünü alıyorsunuz bakın. Yani bunun kübünü almak demek aslında en büyük de kuvveti yani dereceyi çarpıyorum. Buradan x üzeri 15 geliyor. Aynı şey aslında yani derece
P, şuraya yazalım K'yı bu sefer. Yine aynı şekilde K çarpı M yazacağız. Şimdi şöyle, bu kuralları çok ezberlemenize gerek yok. Yani soru üzerinden çıkartmanız gerekiyor. Çok ezber yapmayın bence. Diyelim ki derece 2px'i sordu. Bakın buradaki katsayı çarpmak demek. Yani şu katsayıları çarpmak demek. Yani senin dereceyle işin yok burada. O zaman derecenin herhangi bir değişikliği olmaz burada. Bunun derecesi yine nedir? 5'tir. Yani şu katsayıları çarpmak dereceyi etkilemiyor. Çok ezberlemeye gerek yok, bunların mantığını yürütelim. Şöyle de sorulabilir tabii ki, derece p qx. Yani bu ne demektir? Px'in içinde qx, yani ben qx'i getirip px'i x yerine yazacağım. Yani x üzeri 4'ü şurada yerine koyarsanız x üzeri 4 üzeri 5 ne yapar bu? X üzeri 20 yapar. Aslında yine çarpmış olduk. Yine bir genelleme yapalım. Yazalım buraya. Derece p qx eşittir m çarpı n. Yani dediğim gibi bunlarda belli şeyleri, kalıpları bildiğiniz zaman soru üzerinde siz mantık yürüterek çok rahat çözebilirsiniz. Kısa bir özet yapmış oldum.